Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Yalı Çapkını 23. bölümü konuşacağız. Öncelikle Yalı Çapkını AB grubunda ikinci oldu. Reytingler eridi. Yaklaşık 2-2,5 puan üstünde erimeler söz konusu. Bundan başlayalım istiyorum. Neden böyle oldu? Yani bu dizi böyle devam ederse, sürekli Pelin karakteri gündemde kalmaya devam ederse, Pelin karakteri yazıldığı gibi değil, yazdırılmak istendiği gibi devam ederse, işlenirse reytingler sıkıntıya girecekti. Geçen bölüm ben Pelin karakterinin aslında hikaye gereği lazım olduğunu söyledim. Birkaç arkadaş tepki göstermiş buna. Ama bizim hikaye lazımlıktan kastımız hikayedeki çatışmayı kuvvetlendirmesiydi. Ama artık Pelin karakteri hikayenin ana odak noktası oldu değil mi? Sanki Seyran ile Ferit Pelin'e göre şekilleniyor gibi. Evet, yani bu rahatsız edici bir şey. Bu dışarıdan göz olarak bakan, diziyi alıcı gözle izlemeyen, sadece yorumlamak için ve reytinglerde yüksek geldiği için izleyen biz iki kişi için çok dikkat çekici bir şey değildi. Ama günün sonunda baktık ki fanlar da tepkili ve bunun buraya geleceği belliydi. Böyle devam ederse, ki fragmandan da anladığımız kadarıyla devam edecek, daha da fazla sert düşüşler olabilir. Bir de Pelin'in annesi bu bölüm dahil oldu diziye. Güçlü bir karakter olarak geldi. Saf kötü bir karakter olarak geldi. Motivasyon gerçekten kuvvetli. Burada şunu söylememiz lazım. Aslında Pelin'in bu zamana kadar yapması gereken şeyleri annesi yapacak. O yüzden de burada Pelin'in karakterinin iyi yazılmaması dolayısıyla aslında Pelin'in annesi hikayeye eklendi. Bu da fanlar tarafından beğenilmedi. Pelin zaten ilk bölümlerde kötülükler yapıyordu. Sonra masum oldu. Aslında hani Ferit yüzünden psikolojisi bozulmuş bir karakterin başkalarına neler yapabileceğini görecektik biz. Ama şimdi bunu annesi aracılığıyla göreceğiz. Bu da bence biraz sıkıntı senaryoda. Ayrıca şöyle de bir şey oldu. Dizinin izleyen kitle Pelin varsa biz yokuz dedi. Belliydi böyle olacağı. Çok fazla yorumda geliyordu. Bu krizi yönetemedi o gemi. O fanlar aslında o gemiyi cezalandırdı. Boykot Yapması etti. gerekeni yaptı. Bir de hocam sürede de şöyle bir sıkıntı var. 3 bölümdür biz 2 saat 40 dakikalık bölümler izliyoruz. Gerçekten mesela bir noktada kopma yaşıyorum ben izlerken. Özellikle reklam da çok az giriyor. Malum tabii ülkemizdeki olaylardan dolayı. Bence onun kısalması lazım. Romantik komediden ilerleyeceksiniz böyle. 2 saat 10 dakika yeterli. Bölümü beğendiniz mi? Ondan başlayalım. Bölümü ben açıkçası o kadar da beğenmedim. Çok fazla romantik komedi türündeydi. Yani tamam, fanlar romantik komedi tarzı bir iş istiyorlar ama günün sonunda bu da sahiciliğe de dayalı. Yani gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır diyerek pazarladığım bir dizide bugünkü yaşadıklarımız çok da gerçek hayat hikayesi gibi durmuyor yani. Fantazi. Kesinlikle bir fantezi. Biraz da fanları memnun etmek, işte Buse'ye gelen eleştirileri biraz da olsun kovmak için çekilmiş gibi. Biraz alay edildiğini düşünüyorum ben seyirciyle. Yani bir bölüm onları mutlu edelim, diğer bölüm onların memnun olmadığı bir şeyler ekleyelim. Bu şekilde yaparsan yıllar sonra 15 reytinglere ulaşan bir dizi böyle 10 reytinglerden aşağıya kadar çakılabilir yani. Bir de hani özel bölüm gibiydi. Özellikle ikinci kısmı bu bölümün. 15. bölümden sonra yine böyle bir hani neşe yükseltmek, motivasyon artırmak için yapılmış bir bölümdü. Ancak ters tepti. Ben bölümü genel olarak beğendim ama sosyal medyada ve reytinglerde bu çok iyi yansımadı diziye. Bu şu demek: Yalı Çapkını seyircisi sadece sosyal medyada Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin sürekli huzurlu, mutlu, mesut bir şekilde devam etmesini isteyen seyirciden oluşmuyor. Çünkü daha önce de dedik, bir çatışma lazım buraya, bir engel lazım bu iki karakterin arasına. Ama siz gidip de bunu yine 5 bölüm öncesi gibi boşanma, ayrılma kısmına getirirseniz artık bunun da sahiciliğini bitirdiğini gözlemlemiş oluruz. Bana çok acayip geliyor. Her şey çok tahmin edilebilir ilerlemeye başladı ve çok fazla spoiler da gün yüzüne çıkıyor. Şu anda mesela 25. bölümden spoiler düşüyor. Yani bunlar düştüğü için de insanlar her şeyi bile bile izlemeye başladı. Bu da sanki yapımın bir şeyleri çok fazla göz ardı ettiğinin ürünü galiba. Fragmanlarda zaten çok fazla şey anlatılıyor. Ben bazı şeylerin de kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyorum. Bazı sahnelerin bence sızdırılması lazım. Örneğin kaza sahnesini biz zaten geçen hafta da söylemiştik böyle bir şeyin olacağını. Ama ben o haberi okuduğumda mesela bölümden çok önce okumuştum. 2 bölüm öncesinden okudum. Çekimler tabii önden gidiyor da bu çok saçma geliyor bana. Bizim de zaten spoiler videosunda da söylediğimiz gibi bir birliktelik gerçekleşmedi. Beklediğimiz gibi. Seyran'la Ferit arasında orada bir gerginlik ortaya çıktı. Daha sonrasında Ferit'le Seyran bir yüzleşti o dağ evinde. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? En vurucu, en enerji çıkarıcı noktası yıpranmasın diye sürekli bunu geciktirip duruyorlar. Günün sonunda çekecekleri sahne bence hiçbir seyircide heyecan uyandırmayacaktır gibi geliyor bana. Yani artık o kadar çok oluyor mu, olmuyor mu, yok işte yatağa girecekler mi, girmeyecekler mi, ne zaman Seyran Ferit'e güvenecek? Bu sorular artık 24. bölüm itibariyle
bitmiş olmalıydı değil mi hocam? Yani? Ya evet, en azından güvenmeye devam ederdi bir şekilde. Sonra bir anda bir olay yaşanırdı ve güveni giderdi Seyran'ın tekrardan. Yani böyle yok güveniyor mu güvenmiyor mu falan. İşte öpücüğü verecek mi vermeyecek 24 mi? bölüm oldu, bunları aşalım artık yani. Konu mu yok? Bir sürü konu var bu arada. Çatışma çıkaracak bir sürü konu var. Kartopu oynuyorlar ama hocam onun yerine. Ya mesela Fuat'la Asuman'ın bu bölümki hikayesi de bence Çok kestirip atıldı. evet, çok da lazım değilmiş aslında. Yani bölümü doldurmak için yapılmış. Zaten 34-35 bölüm sürüyor bir sezonda Türk dizilerinde bölüm sayısı. Biz Yalı Çapkını'nda neredeyse bir 10 bölüm falan hakikaten doldurma, boş bölümler izledik yani. O da bir gerçek. Sarhoş Fuat isyan bayrağı açtı. Bu arada o sahne yaklaşık 5-5,5 dakika plan sekans çekildi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gayet hani güzel bir dramaturjisi de vardı sahnenin. Benim bayağı hoşuma gitti o sahne. Dinamik bir sahne. Çok dinamik bir sahneydi. Bu tarz şeyleri görmek beni mutlu ediyor. Ama hikayenin buraya doğru evrilmesi, yani işin evlatlık meselesiyle bağlanması ne kadar etkiliydi bilemedim. Fuat masaya tekrar döndü ve masaya dönme şartlarını da sıraladı. Bir tane evlatlık çocuk. Tabii bu ailedeki düzeni, masadaki düzeni çok sarsacak bir şey değil. Biraz Fuat'ın yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca orada Ferit de bir arabuluculuk yaptı. Seyran'la birlikte arabuluculuk yapıp aslında Fuat'ı masaya döndürdüler. Evet, İfaket'in Sunay'a Fuat imasını yapması da bu bölümde çok daha önce yapılması gerekiyordu aslında ama bu bölümde ayyuka çıktı. Suna da aslında bu dönüşten içten içe mutlu olsa da o ailede, o yalıda kalmak için sanki biraz mutlu değil gibi. Hani Abidin'le arası iyi ama Bir zorunda birliktelik var yani bu koalisyon zorunda bildikleri içerisinde. koalisyon var yani. Bir masanın etrafında artık bu kadar çok söz sahibi olacak kişinin olması yanlış bence. Nereden baksak 7 birbirine benzemez var. Burada 5 tanesi çok güçlü olan, 2 tanesi de sonradan eklemlenmiş olan Asuman'la Seyran aslında. Ve herkesin eşit söz hakkı olması çok acayip bu konuda. Bazılarının daha gücü aslında Yalı'da daha var. İfaket'in mesela daha güçlü bir force edebiliyor. Ferit'in Ama keza. İfakat de çok büyük güç kaybetti yani. Aslında tabanını kaybetti diyebiliriz İfakat'in. Bir taban kaybı yaşadı hocam. Latife bir güç verildikten sonra İfaket'in o masadaki icracılığı artık yavaş yavaş azalmaya da başladı. Şu an icracı olarak Asuman ve Seyran'ı söyleyebiliriz. Hem gençler hem önleri açık, gelecekleri de var, potansiyelleri de var. Ama burada öne çıkan aslında Seyran. Tabii Seyran. Yani Seyran'ın etinden sütünden masada büyük ihtimal faydalanacaklar. Sadece Latif'in bu kadar güçlü olmasına anlam veremiyorum. Yani bu adamda liderlik vasfı yok. Zaten sesler de yükselmeye başladı bu arada. Mutfak taraflarından sesler de yükselmeye başladı. Tabanda bir tepki var. O yüzden bilmiyorum ya, büyük ihtimal Latif'in elinden alınacaktır ya. Ya geçiş sürecini tamamlayana kadar devam edecek. Ya aynen, Latife zaten geçiş süreci için bir liderlik verildi. Latif görevini tamamladıktan sonra masanın da uzlaşısı gereği artık tekrardan ikinci adam, üçüncü adam olmaya devam Bir edecek. zorundalık var yani değil mi? Zorunluluk var. Bence burada Halis Ağa'nın tavrı belirleyici olacak. Ama Halis Ağa'nın da aslında ölümle alakalı bir durumu söz konusu olabilir. Bu bölümde kalbi de tekledi aslında. Kalbinde bir sıkıntı da gerçekleşti. Tabii dayanamıyor baskılara. Bütçeyi görünce de dayanamıyor. Paraları dışarıya kaçırmışlar. Bizim teorimiz de vardı zaten. Halis Ağa sezon finalinde ölecek dedik. Halis Ağa'nın arkasından oyun da oynanıyor. Mesela bazı izleyenler şey diyorlar. Halis Ağa iyi de çevresi kötü. Gerçekten öyle ama bu arada. Bir Neo Korhanlar organizasyonu var içeride. Yeni bir oluşum ortaya çıkmış. Buna da aslında Gülgün dahil oldu bu bölüm. İfakat, Orhan ve Fuat'ın ortaya çıkardığı ve kimsenin bilmediği bir yurt dışı ayağı ortaya çıktı. Paranın oraya aklandığı, paranın oraya geçtiği. Ya vergi kaçırıyorlar bir bakıma. Bunu yapmalarının bir nedeni varmış. Bunu öğrendik. Orhan şunu diyor. O kadın çocuğuyla birlikte her şeyin üstüne konsun, buna göz mü yumalım? Bu tehdit nedir? Bir dış mihrak mı var? Büyük ihtimal dış mihrak var. Zaten Halis'in Yalı'ya adımını atamayan bir oğlu vardı. Aslında onun iması yine yapıldı. Büyük ihtimalle o oğlun bir de annesi var. O da ikinci sezonda artık Halis öldükten sonra bizim yine teori videosunda konuştuğumuz gibi büyük ihtimal ortaya çıkacaktır. İkili bir çatışma bu defa aile içinde başlayacak. Yalnız bu oğlun masaya gelmesini istemeyen birileri var muhtemelen. Ama o masaya gelmeden de bu düzen kurulamaz gibi geliyor. Yani düzlüğe çıkmak için ona ihtiyaç var gibi. Nasıl bir birliktelik sağlanacak? Aslında düzlüğe çıkmak için ona da çok ihtiyaç yok. Yani o biraz ortalığı kızıştırmak için gelecek. Çatışma eklemek için. Evet. O yüzden zaten çok da ihtiyaç duymuyor masadaki diğer bireyler. Ama salt çoğunluğu elde edebilmesi için, masanın karar verebilmesi için tabii ki de o da bu ailenin bir parçası sonuçta. Onun da belki kendisi içinde yaptığı işlerden dolayı temsil ettiği bir grup var. O yüzden aslında hep birlikte bir birliktelik ve masayı büyütülmesi konuşuluyorsa Halis Ağa için bu aslında tercih edilebilir bir yol olabilir. Yani bir de sonuçta masada bir demokrasiden bahsedeceksek herkesin sesi çıkmalı. Yani kapılar ardından anlaşmalar yapılacağına her şey masada çözülsün. Ama o sesler çıktığında da sesi bastıran bir Halis Ağa var. Bir despotluk da var. Bir tek adamlığı var. Bu despotizme karşıyız. Halis Ağa'nın böyle bir despot karakter olması masanın demokrasisini, masadaki bireylerin özgürlüğünü de etkileyen bir şey. Herkese Fuat bunu aslında çok güzel de yansıttı yani. Dede beni duymuyor musun dedi yani. İlk defa bağırdı. Ya beni duymuyor musun dedi yani. Bu haykırış aslında
aslında bir milletin uyanışıdır. Ve bir birikmişlik de var hocam. Despotizme karşı. Yıllardır çocuklara neler yapmış Halis Ağa görüyorsun yani psikolojik şiddet orada. Artık Halis Ağa'nın ben vaktinin dolduğunu düşünüyorum. Düşünce özgürlüklerini elinden almış. Kesinlikle arkadan gelenler var. Zaten fark ettiysek şu oldu. Halis'le Seyran'ın arası iyi. Seyran aslında bir nevi gölge lider oldu. Yani Veliahtı Halis'in oldu. partneri, yol arkadaşları oldular. Birlikte koşacaklar gibi duruyor. Ve hatta bence Halis ilerleyen bölümlerde Asuman'ı da yanına çekerek İfakat, Orhan ve Gülgün'ü tamamen pasifleştirip Halis liderliğinde, Seyran ve Asuman'ın da gölge liderliğinde bir yol arkadaşlığı, birlikte koşma durumu gerçekleşecek gibi duruyor. Bugünün sonunda Seyran galiba artık masayı devralan kişi olacak. Zaten Halis tanımlanmış görevlerle Seyran'a bir takım misyonlar da yükledi. Kazım şirkete gitti ve şirkette şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki iş dünyasında akrabalık ilişkileri çok önemlidir. Bir nepotizmle alakalı burada bir aslında güzel bahsetti bu konudan. Ve Kazım da aslında şirkete dahil oldu. Peki size bir soru soracağım. Kazım'ın Neo Korhanların bu yurt dışı ayaklarını çözebilme şansı yok mu? Var, hatta bunu da tehdit olarak kullanabilir. Bana öyle geliyor. Tabii sanki. bence de tehdit olarak kullanacak. Kazım dost değil yani o aileye şu an. Hala kendi kızlarını ve kendi çıkarını düşünüyor. Şirkete giren bir Kazım acaba bu işi çözer mi? Benim hep kafamda soru Bence işareti. çözer. İlerleyen bölümlerde iş buraya evrilecek. Çünkü Kazım'ın şirkete girmesinde mutlaka bir sebep var yani. Onu boş yere şirkete sokmadılar. Onun dışında Efehan diziden ayrılmamış. Yani diziden gerçekten karakterlerin çıkıyor gibi yapıp çıkmama problemi mevcut yani. Bu acayip bir olay. Hikaye bulamayınca dönüp dolaşıp tekrar yan karakterleri devreye sokup çatışma yaratmaya çalışıyorlar. Basit bir yöntem. Tutmaz. Korhanlara karşı Efe kanadında da bir savaş gerçekleşecek. Tabii o da o tarafta farklı bir ittifak oldu. Şimdi Defne'yi de içine kattılar. Ya, üçüncü bir ittifak aslında değil mi? Evet, üçüncü bir ittifak ama yani hepsinin derdi aslında Korhanları bitirmek diyebiliriz. Yani Korhanlar bile kendi içlerinde birbirlerini bitirme içindeler zaten. Bir kutuplaşma var. Halis'e üzülmüyor da değilim açıkçası. Biraz bütün servetin, bütün bugünkü mutluluğun, huzurun, konforun sahibi Halis'ken evlatları tarafından böyle sırtından hançerlenmesi bence hiç hoş değil. Yani ailenin aslında çok da günümüzde aile olarak kaldığını, bizim tırnak içinde bildiğimiz aile olarak kaldığını görmüyoruz. Aile artık çok değişti. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Mesela Defne ile Efe diziye dahil olduğunda belli bir süre zarfında hani dahil olacağı söyleniyor ve senarist ekibi de ona göre yazıyorlar. Fakat görüyoruz ki sözleşmeleri bir tık uzatıldı anormal sebeplerden dolayı. Defne ve Efe elini rahatlatıyordur. Çünkü diğer türlü seyircinin istemeyeceği ölçüde daha fazla Pelin'e maruz kalabiliriz. Daha çok Pelin mi olur diyor. Şimdi hiç değilse yine dergi muhabbeti gün yüzüne çıktığında Ferit ile Seyran arasındaki çatışma konularından biri bu dergi olacak. Çünkü bu defa aile tarafı da Gülgün, İfakat ve Orhan tarafı da ailenin magazine, basına düşmemesi için Seyran'a mutlaka o dergiye poz vermesi gerektiğine dair bir şeyler söyleyecek. Ferit'in burada hem ailesiyle hem Seyran'la çatışması bir nevi bu ikilinin çatışmasının başlıca odak noktası olacak. Burada Pelin'i artık bir nevi geriye doğru çekeceklerdir. Yeter ya. Ya annesi de geliyor, şu da geliyor abi. Yani Çekmeyecekler. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Fanlar da zaten bu konuyu biliyor. O yüzden de aslında dizi izlemiyorlar. Hepsi her şeyin farkında. Pelin'in annesinin devreye girmesi ve yaklaşık 3-4 bölüm yapacağı olaylar. Bu bölüm mesela çok fanların seveceği bir bölümdü ama hiçbir şey ifade etmiyor. Neden? Çünkü bir sonraki bölümde göreceğiz ki diyecek ki Pelin'in annesi Ferit karısından ayrılsın, Pelin'le evlensin. Pelin durumları tekrar ortaya çıkacak. Ve Pelin'in annesi Esma Hatun'la yüzleşecek. Böyle bir sahne göreceğiz arkadaşlar biz 25. bölümde. Gerçekten böyle bir şey çok saçma yazmışlar mı? yani hakikaten. Pelin gitmiyor diziden. Pelin kazık çaktı bu diziye. Gitmiyor yani biz bu bölüm bunları görüyoruz. Her şey çok güzel ama 2 bölüm sonra olacakları gördüğümüz için Pelin bu diziye kazık çaktı arkadaşlar. Göreceğiz. Kilitleyelim artık bu kapıyı ya. Kitlenmiyor işte yani burada kimseyi eleştirmek istemiyorum ama menajer baskıları, Pelin'i oynayan Buse Burçak Kahraman'ın etkisi artık bunları ben bilemiyorum ama gerçekten o kadar bariz ki her şey saklayamıyorlar bir şeyleri de. Ya bak geçen bölüm dedik Pelin karakteri hikayede lazım. Şu an geldiğim noktada Pelin karakterinin hakikaten de hikayeye artık dahil olmaması gerektiğini savunuyorum. Ve annesi de geldi şimdi. Yani çünkü abi yeter ya. Yani başka konu mu yok? Bulamıyor musunuz yani? Tamam Pelin 24 bölümce Ya bulamıyorsunuz değil abi işte arkadaki olaylar çok başka noktaya gidiyor. Kanalın da ne yaptığı belli değil. Yapım tarafının da ne yaptığı belli değil. Ama herkes bir fandoma karşı. Böyle bir şey söz konusu Ya mesela. izleyicisine karşı bir dizi olabilir mi ya? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani OGM büyük bir yapım şirketi. Sadece krizi iyi yönetemediler. Ona dair aksiyon almıyorlar. Diziyi seyrediyorum bu bölümü. Diyorum ki her şey çok gülistanlık gidecek. Ama bir fragman çıkıyor yine her şey darmaduman olmuş. Sonra ertesi bölümü duyumlar çıkıyor. Diyorum ki bu dizi nereye gidiyor? Yani gerçekten fanlar çok haklı. Erken final mi yapılmak isteniyor? Ben çözemedim. Ben içeride bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum, olabilir. Bence bir sabotaj var. Yani bu kadar iyi giden bir dizinin fandomu şunu diyorsa ben bunda bir kafamda soru işareti oluşturur. Bu hafta Kızılcık Şerbeti'ni izleyelim. Rating almasın bu dizi. Yani fandom bunu diyor arkadaşlar. Bu gerçekten akıl YouTube'dan alabilir bir izlerim şey daha değil. iyi. Ben Pelin çıkana kadar bu diziyi izlemeyeceğim diyor. Fandom bunu diyor.
Ki haklılar. Haklılar. Çünkü o kadar iş sürüncemeye geldi ki yani ne seyrettiğini bilmiyor insanlar ya şu anda. Hocam bir önerim var. Biz de haftaya izlemeyip Kızılcık Şerbeti mi yorumlasak bir bölümlük? Biz de isyan bayrağı mı çekelim diyorsun? Aynen, biz de mi öyle bir şey yapsak Bütün acaba? fandom olarak isyan bayrağı çeksek hiç kimse izlemese ne olur bilmiyorum. Yani bu iş ona doğru gidiyor herhalde. Gerçekten 24 bölüm boyunca Buğçe Buse'nin hikayeye kazandırdığı, hikayede çatışma yarattığı birçok doneye nokta oldu. Ama bugün geldiğimiz o kadar annesinin de dahil olmasıyla Bizim önümüzdeki süreçte göreceğimiz şey şu. Masumlaşan bir Pelin, benim kızım var ortada ve kızıma zulüm yapılıyor diyen bir anne göreceğiz. temelli Seyran'la Ferit'i boşandırın da Pelin'le evlensin abi Ferit. Bitirelim bence, final olsun. Mutsuz son, tamam, Zaten okey. Ferit ilk başta Pelin'le evlenmek istemiyor muymuş? Evet, Evlensin çocuk abi. istiyordu. Ondan Evlensin çocuğum olsun. Tabi bazı insanların işine gelir bu durum. Mutlu olurlar. Kanal çok mutlu olacak herhalde yani. Yusuf da bekliyor. Mesela bir şey diyeceğim. Madem araya hep bir karakter sıkıştıracağız ya. Yusuf'u niye sıkıştırmıyoruz abi? Hadi konuyu. Niye Yusuf pasifleşti? Niye sadece hep kadın üzerinden gidiyoruz abi? Hala atı erkil düzen at koşturuyor. Ferit ve iki kız arasında kalma. Bir defa da bir kız iki erkek arasında kalsın mesela. Olmuyor işte bunlar. Olmuyor. Niye? Şeyler- Yusuf gariban mı abi? Aynen, Yusuf gariban. Lobisi yok hocam. Menajeri kim Yusuf'un? Tanımıyorum. Bak bilirdik şey olsa. Ya Pelin şöyle bir karakter değil miydi abi? Biz yanlış mı hatırlıyoruz? Lahmacun yerken Ferit'e yalan söyleyen, kendisini olmadığı biri gibi gösteren biriydi. Bir de ilk bölümlerde şöyle bir olay var hocam. Pelin asansördeyken Ferit de diyor ki ailem beni zaten tanımaz ki falan diyor. Ama sonra bir bakıyoruz aslında Pelin'i tanıyorlarmış. Gülgün biliyormuş Pelin'i. Bu da bir ekstra tutarsızlık olarak ekleyelim yani. Neyi izliyoruz abi biz? Ya ilk 10 bölümde izlediğimiz diziyle şu anki 5 bölümdür 10 bölümdür izlediğimiz dizi bir mi ya? Dizinin en kaliteli olduğu dönem 1 ile 14 olabilir. Yani 14. bölümden O sonra marabalar falan, o 14. diyalog. bölüm zaten zirve noktasıydı. Ondan sonra dizide bir düşüş var ve toparlamak isteyen bir yapım şirketi de yok. Ya bu bir güç sarhoşluğu olabilir mi? Olabilir ama güç sarhoşluğu da kalmayacak. Reytingler ortada yani. Değişim şart mı diyorsunuz o zaman? Değişim şart mutlaka. Yani bu ne böyle devam etmez bu iş. Halis Ağa'nın geçmişle alakalı sahnelerini gördük. Bir Ramiz Karaeskivari bir şey vardı ortada. Güzeldi ama. Evet, hoş olmuştu yani. Bu tarz şeyleri görmek mutlu ediyor. Keşke Ferit'in de flashbacklerini görsek. Seyran'ın hani bir ara görüyorduk. Ferit'in daha uzun görsek. O zaman son sahneye geçiyorum. Çok güzel bir edit vardı. Ferit her şeyi öğrendi. Seyran'ın düşüncelerini kapı arkasından öğrenip sonra Seyran'la yüzleşti. Boşanalım o zaman dedi. Tabii ki de bu işin böyle olmayacağını fragmanda zaten. Yani mesela Seyran oradaki tutumu sonradan fragmanda görüyoruz. Aa, Ferit'le güzel bir gece geçirelim. Ben hazırım Ferit. Niye o bölümü izledik değil mi yani? Evet. Alay mı ediyorsunuz bize? Vallahi bence bayrağı çekti artık fandom. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız diyorlar aslında fandom. Bu kervan yolda düzülmez. Bizim istediğimiz olacak. Başlangıçta izlettiğiniz hikaye tamamlanacak. Ya da siz kendi kafanıza göre at koşturacaksınız. Bu işi tamamen ticari bir meta olarak göreceksiniz. O zaman aldığınız reytinglerle Türk dizi tarihinin arşivlenen dizileri arasına karışacaksınız. Yeter söz fandomundur yani, değil mi? Doğru. Bundan sonraki bölümlerle alakalı bir şey düşünmüyorsunuz Ya düşünecek herhalde. bir şey kalmadı. Zaten her şeyi... İnternette yazıyor ya. Twitter'a Yalı Çapkın teori yaz. Zaten bölümü izlemesen sonra bize gelip izlesen yeterli yani. 2 saat 40 dakikanı çöpe at. Bence çoğu seyircinin de heyecanı gitti diziye karşı artık. Ya birliktelik olsa bana ne derim yani artık. Peri'nin sürekli otururken böyle ellerini böyle yüzüne falan değdirmesini, anne aramasam mı yapmasam mı, Ferit nerede acaba falan demesini istemiyorum abi. Bir yani. de abi Boğaz'a karşı bir ev almışlar. Pelin sürekli camda duruyor öyle o açıdan almak için falan. Yani ne bileyim yani. Umuyorum toparlarlar ama reytingler düştü. Bence bu bir uyarı olmuştur. Umarım düzelir her şey ama çok da düzelecek gibi durmuyor. Teşekkürler abi. Biz Teşekkürler. teşekkür ederiz. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.